denizin en sevdiğim yönü. Dibinin kum, sahilinde taş olması. Ve hani denize girdiğinizde baktığınızda sadece zeytin ağaçlarını, yani yeşilliği görüyor olmanız. Şu anda denize doyamıyorum. Neyse, Assos Life Camping güzel bir kampingmiş. Kahvaltı ve yemek yok. Ondan da yolda bahsederim aslında. Çünkü ücret konusunda daha bilmiyorum, bir şey demedim. Onları da sorarım. Biraz oradan bahsederim. Hani gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Böyle kabaca göstereyim. Günü burada bitireyim. Kahvaltımı yolda yapacağım. Bir an önce toparlanıp yola çıkmak istiyorum. Yolda görüşürüz. Şimdi Life Camping'in ücretleri de şöyleymiş. Kendi çadırları 3 kişilik standart. 3500 TL. Yani tek kişide kalsın 3500 TL. Dediğim gibi yemek, kahvaltı kendileri, yani şeyin içinde de yok, paketin içinde yok. Orada kendileri bir şeyler hazırlıyorlar. Dışarıdan yemek de getirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Orada da pişirebiliyorsunuz getirdiğiniz yerleri, tüpünüz vesaire varsa. Kamp ücretleri ve şeyi bu şekilde. Oğlum. Hadi koş bakalım. Sen koştun, sen nereye koştun? Sen beni kovalamıyor muydun? Sen beni kovalamıyor muydun az önce? Beni geçti, hala daha kovalıyor ya. Demek ki niyeti beni yakalamak değil. Ne diyordum ya? Ücretleri kişi başı 1100 liraya falan gelir. Kendi çadırına gidersen de, kendi çadırını kurarsan da 1100 lira direkt. Öbür türlü onların çadırında 3 kişi kalınca da 1100 neye geliyor? Öyle bir şey denk geliyor işte. Bence güzel yer, ben sevdim. Bugünlük böyle kısa olsun, bir de Ayvalık'a girişte çekerim. Yolu çok çekmeyi düşünmüyorum. Yolda bir yerde gene kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yapmadan çıktım. Yol güzelken amacım havada birazcık görece serinken, yani çok sıcaklamadan gidebildiğim kadar yol gitmek. Öğlen vaktini bu sefer dinlenerek geçirmeyi planlıyorum. Güzel bir yer bulursam. Küçükkuyu'dan bu arada 90 kilometre gösteriyordu araçla. Yürüme yoluyla 82'ye falan düştü. Şu anda da 75 kilometre var. Küçükkuyu'dan Altınova'ya. Hayalimdeki kahvaltıyı kurabildim. Şöyle göstereyim. Kendi çayımı da deniyorum. Yumurtamı da haşladım. İyi, sağlam uzun bir mola oldu ha. Bütün güneşin tepede olduğu bütün vakti öldürdük. Çok iyi oldu. Çok güzel kahvaltı yaptım. Çok iyi dinlendim. Yani bugün hiç bisiklet sürmemiş gibiyim. Acelem de yok. Gideceğim, saat belli, kalan kilometre belli. 30 kilometrem var. Yani hiç elektriğim olmasa gene giderim. Sadece güneşin biraz daha hafiflemesini bekliyorum. Çünkü kaç gündür güneş altında sürmekten, özellikle dün müydü o? Günleri şaşırdım. Askeriyenin orada çıkmaz sokağa girdiğim dün müydü ya? O nasıl yoldu? O nasıl güneşti? Gün boyu araç kullansan, ki araç kullanmasan bile, bir aracın içerisinde yolculuk yapıyor olsan bile 6 saat yolculuk yaptığında çok yorgun hissediyorsun kendini. Kulakların uğulduyor, belin tutuluyor, bir şey oluyor. Bisiklete binerken hiç öyle bir şey olmuyor. Yani fiziksel olarak yorgunluk araca göre çok daha az. Aynı sürede araç kullanmakla bisiklet kullanmak arasında. Bence yani. Ama hani bir çarpıntıda, güneş altında özellikle kullandığında ve birazcık aç kaldığında, aç susuz kaldığında böyle bir halüsinatif tarafları olabiliyor. Ya yanında gıda bulundurmak vesaire çok önemli.
bir kuru meyve aslında sürekli bulundurmak gerekiyor. Ben onları biraz eksik yaptım. Onun için çok aç, yani kendimi çok aç bıraktım yol boyunca. O sağlıksızdı bayağı bir. Burayı da bayağıdır işgal ediyorum. Onun için artık yola çıkayım yavaş yavaş. Bu yolculuğun da sonuna gelmek üzereyiz. Son 7 kilometremiz. Ayvalık Altınova'ya giriş yaptık. Şimdi bir süre burada kalacağım. 12'sine kadar. Bugün ayın kaç onu da bilmiyorum açıkçası. Ama ay gün kavramı kalmadı bende. Hepsini unuttum zaten. 7'si mi 8'i mi bugün ne? Öyle bir şey sanırım. İşte 12'sine kadar buradayım. 12'sinde tekrar İstanbul'a gideceğim. 12'sine kadar bu videoları en azından 1-2 tanesini yaparım. Bir tanesini de yüklerim. Son videoyu ne zaman yüklerim? Yani bu son video olacak. Bu çektiğim son video. Son günün videosu. Onu ne zaman yaparım, ne zaman yüklerim Allah bilir.